Yani insanlar yemek falan yiyor. Yemek getirmişler yanlarında. Ben aç değilim. Ben kolay kolay acıkmıyorum yolda. Öyle söyleyeyim. Ben böyle durduğum yerde daha çok acıkıyorum. Bir yerde rahat etmeye başladıysam başlıyorum yemek yemeye de. Ama burada insanlar yanlarında yemek getirmişler. Ya haklılar da tabii. Garip grup böcekler konuyor üstümüze. Çünkü nehir üzerindeki tek durağız. Ah. Ama çok güzel ya. Laos'u kalbimin bir köşesine yazdım. İnsanları, bu muhteşem dokunulmamış doğası, tertemiz havası, nehirleri. Yaşamımın ciddi bir süresi kütüphanelerde geçti. Beyazıt, Milli Kütüphane, üniversite kütüphaneleri, Eskişehir. Şimdi ise devletle, insanla, topluluklarla ilgili okuduklarımın laboratuvarında gibiyim. Bazen düşünüyorum, boşa mı zaman geçirdim kütüphanelerde? Kesinlikle hayır. Onlar olmasaydı ne görecektim ki gezerken? Kitaplar olmasaydı ne düşünebilirdim ki? Teori, fikre ve düşünceye bir yol çizer, bir başlangıç sağlar. 2 doktora, 2 yüksek lisans ve onca okumalar. Ama asıl eğitim sanki şimdi tamamlanıyor. Gerçek sosyoloji, gerçek antropoloji, bambaşka kavanozlar. İnsanın dar zihnini genişleten coğrafyalar bunlar. Laos'un pek çok köşesini gezdim. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Buraya gelene kadar ne tarihini ne de halklarını tanıyordum. Şimdi bunları da öğrendim, hala öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü bunun sonu yok. Ölene kadar öğrenci kalmak lazım. Genellikle belgesellerimi İngilizce yapıyorum ama yakında çok azınızın izleyeceği birkaç Türkçe belgesel de yapacağım. Çünkü bu güzel coğrafyanın enerjisi sadece herhangi bir ülkede dolaşmakla hissedilmez. Burada zaman bambaşka, burada insan ilişkileri bambaşka. Vergiden ve askerlikten kaçmış, devletten kaçmış, Amerika tarafından korkunç oyunlar içine düşmüş insanların torunları. Burada bambaşka bir yaşam var. Evet, şimdi hepinizle birlikte yola devam ediyoruz. Kamera yakaladı mı bilmiyorum. Az önce 3-4 tane yılan vardı arkadaşlar. Rengarenk, kocaman. Hatta böyle bir tanesi şu ön tarafı oldukça şişkin. Sabaydi. Sabaydi. Köye geldik şu anda. Bu köyde de birazcık duracağız zannedersem. Of, sıcaktan ölmüş durumdayım dostlar. Sıcaktan ölmüş durumdayım, anlatamam size. Yani 20 küsür ülke gezdim. Sanırım Laos şimdiye kadar gezdiğim en muhteşem ülke. Ben böyle bir coğrafya görmedim ya. Bu kadar güzel bir coğrafya görmedim. Coğrafyada yani hiç boş alan yok. Her taraf yemyeşil. Ağaçlar, çeşit çeşit hayvanlar, vahşi bir yaşam. Yeşilin tonları var arkadaşlar. Yani yeşilin tonları, böyle ağaçlar bir anda değişiyor. Tropik ağaçlar haline geliyor. Sonra bizim bildiğimiz ağaçlara benzer ağaçlar olarak tekrar geri dönüyor.
İnsanlar sürekli gülümsüyor. Çok güzel ya. Gerçekten yani müthiş bir ülkeymiş. Normalde 12.30'da yola çıktık biliyorsunuz. 5 saat denmişti. Yani ben 5-5.30 gibi varırız diye tahmin ediyordum. Fakat 7 gibi varacakmışız. Yani yol 6,5 saat kadar sürüyormuş. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani otobüs yolculuğu kadar zor değil. Nehir üstünde çok daha zevkli. Ama yine de tabii 6,5 saat yani. Yine de bir sorun var arkadaşlar. Anladığım kadarıyla tekne su alıyor. Dalga geçmiyorum, ciddiyim. Arkadaş makineyi çalıştırdı, arada bir çalıştırıyor ve suyu boşaltıyor. Yani pek normal değil. Bayağı bildiğiniz su var. Yani problem yok ama pasaportlar falan var yani, yoksa şurası. Saatlerdir yolda devam ediyoruz. Çok zevkli ama zor bir yolculuktu. Hem zor hem nasıl zevkli oluyor diye sorabilirsiniz. Yani çok zevkli çünkü muhteşem yerlerden geçtik. Mükemmel noktalardan geçtik. Bir sürü kabile köyü, Lao köyü, Laos köyü gördük. Köylerden geçtik. Harika bir yolculuktu. 5 saati aştı. Yolculuk yavaş yavaş bitiyor. Az kaldı arkadaşlar. Şehre doğru girdiğimizi anlıyoruz çünkü suyun üstünde iş makineleri vardı. Köprü vardı, küçük bir baraj vardı, elektrik geldi. Yavaş yavaş şehre, daha doğrusu kasaba ama sanırım buraya göre şehir, Kuzey Laos'ta Mong Kai'ye doğru giriyoruz. Evet, vardık dostlar. İnanamıyorum, vardık. Şöyle ilk ışıkları görebiliyoruz. Nice to meet you. Bye bye. Can you? Yes, all of them. Hop, hop, hop. Thank you. Yes. Oh my gosh. Oh, thank you very much. Thank you, my friend. Thank you. Bye bye. Kapçay. Evet arkadaşlar, inanılmaz bir yolculuktu. Kuzey Laos'un dibindeyiz. Artık 7 saat su üstünde yolda ilerledik. İyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın gerçekten de söyledikleri gibi pazarlarda yerliler. O nehirde o kadar büyük yengeç var mıydı ya? İnsanlar buralarda yaşıyor. Bakın böyle bahçeleri var. Bravo! Tek kelimeyle harika bir yemek yedik aslında. Deprem oluyor. Arkadaşlar deprem. Yo, it was very interesting.
You leave this sometimes? Arkadaş bizim de yaşamadığımız kalmadı ya. Mağarada kaybolduk. Ormana girdik, ormanda, jungle'da neredeyse kayboluyorduk. Bir de depremi yaşadık.